başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Daha başlamadı. Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda üzerinde görmüş olduğunuz elbisenin dikimini göstereceğim. Bu elbisenin kalıbını Instagram ve Pinterest'te çok sık karşıma çıkan değişik bir kalıp tarzından aldım. Böyle üzerinde rakamlar yazıyor, siz onu sadece Miraç kağıdına aktarıyorsunuz, bu kadar. Tek sıkıntı kalıp İspanyolcaydı. Hangi beden diktiğimi bile bilmiyordum. Sadece küçük bir araştırma yaptım. 44-46 beden olmasın diye. Sonucunda 40 beden bir elbise dikmiş oldum. Nelerle karşılaştığımı, kalıbın kolay mı, değil mi, nasıl olduğunu bu videonun içinde görmüş olacaksınız. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Bu kalıp için mülaç kağıdı, riga, geoder, makas, mezura ve kalem kullanacağım. Yalnız şöyle bir sıkıntı var, rigalarımı kaybetmişim. O yüzden asıl gerekli olan rigaların hepsini bulamadım. Sadece kavisli kısımları çizebilmek için bu rigaları kullanacağım. Mülaç kağıdımı serdim, telefonuma kalıbı indirdim. Kalıba öncelikle dıştaki büyük dikdörtgeni çizerek başlıyorum. Geoder düzgün bir şekilde dikdörtgen çizmeme çok yardımcı oluyor. Ayrıca bu kalıbı illaki mülaç kağıdına çizmenize gerek yok. Bir gazetenin üzerine de çizerek elde edebilirsiniz. Bu tarz kalıpları Pinterest hesabıma sürekli ekliyorum. Beni takip ederek siz de kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu elbiseyi diktikten sonra birazcık araştırma yaptım. Bu kalıpların sahibi sürekli bu tarz kalıplar paylaşıyor. Hepsi birbirinden kolay. Siz de bakmak isterseniz aşağıya linkini ekliyor olacağım. Dikiş payını keserken penste neden farklı kestiğimi yukarıdaki kart kısmında açıklamalı olarak bulabilirsiniz. Penslere lütfen dikkat edelim. Telefonuma baka baka arka kalıbı da çıkarıyorum. Bu arada kalıp İspanyolca olduğu için askıların uzunluğunun hangisi olduğunu anlayamadım. Onu ben kendi kafama göre ayarlayacağım. Deneme yanılma yöntemi olacak birazcık. Kalıbım bittikten sonra kumaşımı dikiş payı da ekleyerek kesiyorum. 2 arka, 2 ön, 4 tane pervaz, 1 tane düğme patı, 2 tane de askı kesmiş oldum. İşe pensleri dikerek başlıyorum. Kağıttan kumaşa pens aktarmak için iğne kullandım. İki adet hazırladığım askıyı pervazla bedenin arasına yerleştirip gösterdiğim gibi dikiyorum.
Bu şekilde oldu. Bu arada her aşamada ütülüyorum. Dikiş için de düz dikişli zikzak kullandım. Siz sürfüle de çekebilirsiniz. Varsa overlock'la geçebilirsiniz. Düğme patını yüzü yüzüne gelecek şekilde iğneleyip gösterdiğim kenara dikiyorum. Köşeyi tıraşlayıp düzüne döndürüyorum. Arkaya da pervazını ekliyorum. Yalnız bu sefer askıyı içeriye koymadım. Çünkü askıyı göz kararı yapacağım. Tam ölçü olmadığı için elbisenin bitiminde göz kararı ölçerek ekleyeceğim. Bu arada pervazların ucuna da zikzakla sürfüle geçmeyi unutmayın. Arka ortayı yüzü yüzüne getirip birleştiriyorum. Ön parçalarımı yanlardan arkaya birleştiriyorum. Bu arada etek ucunu ve düğme deliği yapmayacağım diğer kenarı 1 santimden 2 defa katlayıp diktim. Askıları da göz kararı arka ortadan 9 santim yana ölçüp diktim. Düğme patına da 3 santimden bir dikiş attım sağlam olması için. Düğme deliklerinin yerini işaretliyorum. İlik ayağını da ilk defa kullanmış oldum. Benim makinem 4 adımda ilik açıyor. İlik açmaktan korkuyordum. Meğersem ne kadar basitmiş. Deliklerin karşısına düğme yerlerini işaretleyip düğme diktim mi elbisem tamamdır. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Birazcık da karşılaştığım zorluklardan bahsedeyim. Kalıbım İspanyolca olduğu için 40 beden dikmiştim. Ben de 38 olduğumdan buralardan birazcık potluk yaptı.
Onları çok kolay bir şekilde 1 santim içeri girerek düzeltebilirim ama ben videodan önce düzeltmek istemedim. Siz de görün istedim. Aynı zamanda günlük yaşantımda da kullanabilmek için şuraya bir tane parça ekledim. Bu benim için daha kullanışlı oldu. Onun dışında bu kalıp çok kolaydı. Umarım siz de denersiniz, siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.